Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Yeni video, yeni konu. Tolkien evreninde, Orta Dünya'da trollerin durumunu, pozisyonunu inceleyeceğiz. Aynı zamanda 3 tane efsane büstümüz var. Bunlar bir seri oldukları için birbirlerini tamamlayan. Üçünü bir arada vermek istedim. Aslında bir dördüncüleri de var ama bende yok. 4'te 3'te fena değil diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu videoma başlamadan önce eski videolarımdan 3 tane öneride bulunmak istiyorum. Seyrettiyseniz sorun yok, seyretmediyseniz de sizin için de bir yol tarifi olsun isterim. İlk videom Yüzüğün Son Anlarını anlattığım video. Daha sonrasında Orta Dünya'nın çılgın ırkı cücelerle ilgili hazırladığım videoyu da öneririm. Son olarak da Beyaz Konsey'in eski başkanı diyelim, Orta Dünya'ya gelen 5 isteğinin yönetim kurulu başkanı aynı zamanda da Saruman, onunla ilgili, Krumo ile ilgili videoda bir başka önerim. Lafı çok uzatmıyorum. Videomuza başlıyoruz. Orta Dünya'da troller ve 3 tane efsane büst konumuz. Smeagol'un evine hoş geldiniz. Videomuz başlıyor. Videoya fiziksel özelliklerine değinerek başlayalım isterim. 5 ila 15 metre arasında değişen boyları var. Oldukça iri fizikliler, insansı bir vücut yapıları var. Ancak zeka konusunda çok da parlak bir durumda değiller. Zaten genel olarak savaş alanında kullandığınız bir ırktan bahsediyoruz. O yüzden hani çok böyle fikirlerine danışmak isteyeceğiniz veya ne düşündüğünü çok umursayacağınız bir gruptan bahsetmiyoruz. Birinci çağ öncesinde Melkor tarafından yaratılıyorlar. Daha sonrasında Gazap Savaşı'nda aynı Balroglar gibi birçoğu yok ediliyor. Onlar da ne yapıyorlar? Melkor'un en sadık, en kuvvetli hizmetkarı olan Sauron'un emrinin altına giriyorlar. Bu savaştan kurtulanlar, kaçan grup. İkinci ve üçüncü çağ boyunca Sauron ordularının en kuvvetli birimleri olarak duruyorlar. Ancak bir sorun var. Güneş ışığı gördüklerinde taşlaşıyorlar. Sauron bu konudan doğal olarak rahatsız. Ne yapıyor? Bu konu üzerine eğiliyor. Belli başlı denemeler sonunda Olog-hai denen bir türüyle trollerin karşımıza çıkıyor ki bunlar güneş ışığından etkilenmiyorlar. Atalarına göre daha zekiler. Daha üstün özellikleri var ve aralarında konuşabildiği iddia edilen karakterler de var. Biz konuşan trolleri sadece Hobbit'te gördük. Orada Tom, William ve Brett vardı. Hatta bunlardan William Huggins, soyadı olan tek troll Tolkien hikayesindeki. Onlar konuşuyordu. Daha sonrasında Yüzüklerin Efendisi'nde herhangi bir konuşmalarını, herhangi bir diyaloglarını duymadık trollerin. Bu noktadan da hemen şöyle bir şeye geçiyor. Şimdi yaratılışlarıyla ilgili birçok rivayet var. Nasıl olduğu, nereden çıktıkları, nasıl Orta Dünya hayatlarına başladıkları, ancak bilinen bir tane net gerçek var. Ne Melkor ne Sauron gizli ateşe erişebilme gücüne sahip değiller. Nedir bu gizli ateş? İşte gizli ateş, sönmez alev, Anor ateşi, Gandalf'ın ağzından duyduğumuz o Flame of Anor. Nedir? Bu yeni ırk çıkartmak için ihtiyacınız olan gücü sağlıyor bir şekilde. Tolkien'in kendi ifadesiyle Orta Dünya'nın ruhu. Buna erişmeye etkisi olmadığı için Melkor'un ve Sauron'un doğal olarak şu sonuca varabiliyoruz. Troller Orta Dünya'da var olan bir ırkın devşirmeleri, değiştirilmiş hali ve bu şekilde hikayedeki yerlerini alıyorlar. İlerleyen dakikaları için konunun biraz daha hani böyle türevden ziyade hani diğer adaptasyonlarda bu ırkın karşımıza nasıl çıktığına değinmek istiyorum. O yüzden şimdi bir şekilde Tolkien hikayesinin yorumlarına geçiyoruz. Tolkien dünyasında gelebildikleri en yüksek nokta Beleriand savaşlarında Balrog ordusunun generali komutanı olan Godmog'un yakın koruması olarak görev almaları. En yüksek nokta bu.
Tolkien dünyasına erişebildikleri. Şimdi biraz da Tolkien hikayenin adaptasyonlarında nerelere gelebilmişler onlara bakalım isterim. İlk olarak Rankin Bass'ın o animasyon filminde trolleri o klasik oyunlarda birçok oyunda gördüğümüz gibi o kıvrık fil dişi gibi dişleri olan ve insan fiziğine yakın o kambur duruşlu troller olarak görüyoruz. Burada insanımsı yaratıklar. Daha sonra Ralph Bakshi'nin 1978 yılındaki animasyon versiyonunda hikayeye en yakın tasvirde anlatımlarını görüyoruz. Nedir? Bir tek fark var. Ayaklarında baş parmak var. Tolkien tasvirlerinde böyle bir özellik yok. Ralph Bakshi her şeyi tutturmuş ancak ayak konusunda biraz sıkıntı yaşanmış. Burada hemen Peter Jackson yorumlarına geçiyoruz olayın olarak. Hobbit'te neyi görüyoruz? William Byrd ve Tom'u görüyoruz. Hafif karikatürize edilmiş, hafif böyle komik öğelerin içinde olduğu 3 tane troll. Gerek yaptıkları şeyler, gerek konuşmalarına baktığımızda içinde hafif böyle bir komedi unsuru olan 3 karakterden bahsediyoruz. Cücelerin atlarını yemek için midillerini veya atlarını çalıp götürüyorlar. Daha sonrasında olayların gelişmesi ve bizi hem güldüren hem ilginç bulabileceğimiz bazı sahnelerden bahsediyoruz. En son ne oluyor? Gandalf geliyor ve onları güneş ışığına maruz bırakarak taş kesilmelerini sağlıyor. İlk olarak karşımıza bu şekilde çıkıyor. Daha sonra Beş Ordu'nun savaşı sırasında Guldurlu Olog-Hai'leri görüyoruz. O Dale'a saldıran, şehrin surlarına o kafasını vuran, işte surlardan tırmanan veya savaş alanında cücelerle savaşırken gördüklerimiz Guldurlu Olog-Hai'ler. O güneş ışığından etkilenmeyen grubun bir kolu. Karşımıza bu şekilde çıkıyor. Ama benim için ilk doğal olarak deneyim Yüzüklerin Efendisi'nde karşımıza çıkışları. Ne oluyor? Yüzük Kardeşliği'nde ilk kez Moria'da Balin'in mezar odasında, Mezar Bul'da karşımıza bir mağara trolü çıkıyor. Ve doğal olarak hani hikayeye baktığımızda Tolkien'in yarattığı senaryo içinde çok sert derisi olan, kılıcın işlemediği bir yaratıktan bahsediyoruz. Ancak doğal olarak sinematografide belli gereklerin sonucunda doğal olarak ok işliyor, kılıç işliyor bir şekilde ölüyor. Hatta Frodo'yu mızrağı saplıyor ama Mithril sayesinde kurtuluyor Frodo. Burada bir ufak bir detay da vermek istiyorum. O Balin'in mezarına düşen ışık. Oradan defalarca geçiyor aslında troll. Normalde taşa dönmesi gerek. Bunu nasıl yorumluyoruz? Ya gece vakti ay ışığı, ay ışığından etkilenmiyorlar. Veya sabahın erken saatlerinde olan bir ışıktan bahsediyoruz ki böyle bir mantık yürütmemiz gerekiyor. O ışık onu hiç etkilemiyor. Böyle yorumlama durumundayız. İki Kule'de ve Kralın Dönüşü'nde birçok kez karşımıza çıkıyor. İşte kara kapıları açarlarken karşımıza çıkıyorlar. Özellikle elimizdeki üçlüyle düşünürsek o Pelennor çevrelerindeki savaşta Minas Tirith'in kuşatmasında bu arkadaşlar var. Buradaki grup da Gront'u iten, kuşatma kulelerini iten ve katapult kullanan 3 karakterin canlandırması bu. Güzel büstler. Gerçekten 10 numara 5 yıldız ürünler. Sideshow ve Veta Collectibles'ın ortak ürünleri. Genel olarak Kralın Dönüşü'nde bol görüyoruz o yüzden. Nasıl görüyoruz? Kara Kapılar'da Aragorn bir Olog-Hai, bir saldırı trolüyle savaşıyor. Minas Tirith'in o cücelerin yaptığı muhteşem kapısını kıran saldırı trolleri. Gront'u kapıya doğru tezahüratlar eşliğinde ittirenler yine bu arkadaşlar. Kuşatma kulelerin dediğim gibi katapultları, yani genel olarak Sauron ordusundaki ağır işçilik güç isteyen bütün alet edevatı kullanan troller. Burada hemen araya bizim ürünleri sokmak istiyorum. Gerçekten Sideshow ve Veta'nın yaptığı en iyi dörtlü serilerden biri bu. Ciddi detayları olan, gerçekten de dokuyu çok iyi verdikleri 3 üründen bahsediyoruz. Ayrıca Beş Ordu'nun Savaşı filminde özellikle tabii burada Peter Jackson'ın katkılarından biri olarak bunu belirtmek istiyorum.
Stampy diye film ekibinin, senarist ekibinin adlandırdığı bir albino trolle biliyoruz filmin sonlarına doğru Legolas teke tek kapışıyor. Stampy'nin anlamı kütük bu arada. Konunun arasına hazır elf demişken şöyle bir detay da vermek isterim. Sindarin elfçesinde trollerin ismi Torok. Torok diyor, hitap ediyorlar orka. Torok. Ha trolla Torok. Bence çok farklı değil ama bir şekilde elf bölümünde nasıl anıldıklarını da vermek istedim. Serimiz 2005 yılında piyasaya sürülüyor. Sideshow Collectibles, Weta Workshop ortak etiketine sahip. Lisans New Line sinemaya ait her zaman gibi. Film üçlemesinde kullanılan karakterlerin büstleştirilmiş hali bu. İlk baktığımız kuşatma kulesi. O kaleye rahat girebilmenizi sağlayan, kuleleri ittiren troll. Kendisi 3000 limitli. Benim elimdeki parça 274 numaralı parça. Heykeltıraşları Sean Bolton ve Jamie Baswarick. Evet, ünlü Jamie Baswarick bu ürün grubunda da olaya el atıyor. Ortaya çıkan ürünün ne kadar detaylı, ne kadar güzel olduğu da ortada. Muhteşem bir surat ifadesi, harika detaylar, gerçekten dokular çok net verilmiş. O trollerin acımasızlığı ve dediğim gibi akıldan çok fiziğe güvenen yapılarını çok iyi veren, o vahşiliklerini gösteren 3 tane üründen bahsediyoruz. İkincisi katapult trollümüz. Katapultu kullanan trollden bahsediyoruz. Burada o da 3000 limitli. Benim elimdeki parça 197 numaralı parça. Serinin aslında tamamında Sean Bolton ve Jamie Baswarick imzası var. O yüzden de tarzları, stilleri çok benzeyen 3 tane heykel. Dediğim gibi bir dördüncüsü var ancak bende yok kendisine yazık ki. Aslında dörtlü bir grup bu. O yüzden de şu an elimizdeki 3 taneyle idare etmek durumundayız. Katapult trollde özellikle o kaskın gözleri koruyan bölgesinin içine konmuş olan detaylar gerçekten çok etkileyici. Gözleri gerçekten çok başarılı işlenmiş. Doğal olarak zırhı, kaskı da tamamen doku çok doğru verilmiş bir doku. Gerçekten metale benziyor. Yine fiziği, dişleri, duruşu, bakışı, bütün her şeyle yine trollerin o kimliğini yansıtan net bir çalışma. Diğerlerinden farkı bunun lekelerinin, derisinin üzerindeki lekelerinin çok daha belirgin olması. Bu da heykeli bence biraz daha farklı bir hale getiriyor. En sonuncusu bu grubun Gront'u iten, o ünlü kapıyı kırmak için getirdikleri koçbaşını iten troll. Onun da yine detayları gerçekten inanılmaz. Gözü, ağzı, dişleri, yine zırhının doğal olarak o kalenin surlarına çok yaklaşacağı için onun zırhı daha fazla, omuzlar korumaya alınmış. İşte ense korunuyor, başının iki yanında yanaklarını kapatan zırhı var. Ve daha rahat görmesi için onun göz boşlukları daha büyük. Ancak bu sefer de bir siperlikle daha net bir koruma sağlanmaya çalışmış. Oldukça başarılı. Buradaki o zırhı bağlayan deri detayları, kendi vücudunun derisinin üzerindeki o pütürler, gerçekten karakteri çok net yansıtan detaylardan bahsediyoruz. Oldukça başarılı, oldukça hoş figürler bunlar. Grubun en ağırı yine Gront'u iten troll. Bu 3 heykelin arasında gerçekten ağırlığıyla diğerlerine göre ön plana çıkıyor. Ortalama 1-2 kiloluk heykeller bunlar. Çok ağır heykeller değil ama Gront kendisini hissettiriyor aralarında. Her zaman söylediğim gibi Sideshow Collectibles ve Weta'nın bu ortak projeleri gerçekten kalburüstü bir kaliteye sahip. Piyasadaki zamanına göre bakmanızı tabii burada tavsiye ediyorum. Sonuçta 2005 yılından bahsediyoruz. O sene içinde çıkan ürünlere baktığınızda rakipsiz derecede iyi detaylı ve inanılmaz iyi işlenmiş heykellerden bahsediyoruz. Aynı zamanda o Jamie Baswarick'in o inanılmaz derecede başarılı gözlem ve analiz yapısını burada izleyebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Üçü de aynı ellerden çıktığını gösteren kalitedeler. Detayda hiçbir şekilde sıkıntı yok.
Çok ciddi çalışılmış, çok ciddi planlanmış, inanılmaz derecede uğraşıldığı belli olan 3 tane üründen bahsediyoruz. Bir arada durduklarında da oldukça güzel kompozisyonlar yaratabiliyorlar. Bu açıdan da bu ürünler gerçekten efsane işçilik kalitesine sahip. 3 tane büst. Yüzüklerin Efendisi ile ilgili çıkartılan bu büst serilerin içinde, hatta şöyle örnekler vereyim. Galadriel, Legolas, Frodo gibi aslında çok daha ön planda olan karakterlerin çalışmaları, emin olun şu an gördüğümüz bu 3 büstün kalitesinin yanına bile yanaşamayacak durumda. Hem Jamie hem Sean gerçekten çok başarılı işçilikler çıkartıp bize gerçekten koleksiyon kalitesi olan parçalar sunmuşlar. Bu tür heykellerde klasikleşmiş hale gelen o 13-15 santim arasındaki yüksekliklere sahip heykellerimiz, büstlerimiz, genişlikleri de bir boyları kadar neredeyse var. Hatta özellikle Gront'u iten trolün büstünde genişlik boydan biraz daha uzun ama çok şık çalışmalar, çok şık parçalar. O yüzden de hani gerçekten koleksiyon yaparken eğer alabiliyorsanız çok değerli 3 parçadan bahsediyorum şu an. Smeagol'un evinde bir videonun daha sonuna geldik. Bu videodaki konumuz Tolkien evreninde trollerdi. Belli başlı konulara değindik. Trollerin birçok türü var. Detaylara ineceğiz. Onlara da bakacağız. Ancak hepsini bir kere yapmak istemediğim için böyle bir yola başvurdum. Birçok troll ürünü var elimde ayrıca. Onları da tek tek bu konularla harmanlayarak vermek istiyorum. Dediğim gibi bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize dikkat edin, kendinize iyi bakın. Kanala üye olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.